Herkese merhaba. Videoma hoş geldiniz. Hikayeye başlamadan önce videolarıma yaptığınız yorum ve beğenilerin kanalın gelişmesi için çok kıymetli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yeni bir kanal olduğu için de desteğin çok önemli. Her abone, beğeni ve yorum beni fazlasıyla motive ediyor. Ve tabi zaten bunları yapıyorsan sana sevgilerimi yolluyorum. Bugün sizlere dünya genelinde birçok kişinin yaşadığı ve hala çözülememiş olan bir fenomeni anlatacağım. Kara gözlü çocuklar. Bu çocukların hikayeleri sizi derinden etkileyecek ve tüylerinizi ürpertecek. Hazırsanız bu gizemli ve korkutucu hikayeye başlayalım. Kara gözlü çocuklar dünya genelinde birçok insanın yaşadığı bir fenomendir ve hala güncel hikayeler anlatılmakta. Birazdan bunlarla ilgili örnekler de vereceğim. İlk olarak 1990'ların sonlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde bildirilen bu olaylar kısa sürede internette yayıldı ve şehir efsanesi haline geldi. Bu çocuklar genellikle 6 ila 16 yaşlar arasında soluk tenli ve tamamen siyah gözlere sahip olarak tarif edilirler. Kara gözlü çocuklar genellikle gece yarısı ortaya çıkarlar. Kapıları çalarlar ve içeri girmek için izin isterler. Bu çocuklar oldukça ısrarcıdır ve içeri girmelerine izin verilmediğinde büyük bir öfkeye kapılırlar. Gözleri tamamen siyah olduğu için bakışları insana derin bir korku ve rahatsızlık verir. Bazı kişiler bu çocukların 1980'lerden beri var olduğunu iddia etse de çoğu kaynak efsanenin 96 yılında Brian Battle isimli bir Texas muhabirinin kara gözlü çocuklarla ilgili iki iddialı karşılaşmasını anlattığı yazılarla ortaya çıktığını söylüyor. Brian Battle, kara gözlü çocuklarla karşılaşan en ünlü kişilerden biridir. Battle ilk karşılaşmasını şöyle anlatıyor. 96 yılının sıcak bir akşamıydı. İnternet faturamı ödemeye gidiyordum. Sürücü tarafındaki camıma vuruldu. Dışarıda 9 ila 12 yaşlarında kapşonlu iki küçük çocuk duruyordu. Para isteyeceklerini düşünerek camı biraz araladım. Ama hemen anlaşılmaz ruhumu parçalayan bir korkuya kapıldım. Nedenini bilmiyordum. Çocuklardan biri Battle'dan onları sinemaya bırakmasını istedi. Film izlemek istiyorlardı ama paralarını evde unutmuşlardı. Battle bu konuyu düşünürken çocuk onu ikna etmeye çalıştı. "Çok uzun sürmez. Sadece iki küçük çocuğuz. Silahlarımız veya başka bir şeyimiz de yok," dedi. Muhabir bir anlığına bakışlarını kaçırdı ve tekrar çocuklara baktığında beyni sanki bir kara delikte kaybolmuş gibiydi. İki çocuk da bana kömür karası gözlerle baktı. Günümüzde uzaylılarda veya gece geç saatlerde televizyonda yayınlanan ucuz vampir filmlerinde görülen türden gözler. Ruhsuz küreler, yıldızsız gecenin iki büyük şeridi gibi. Battle camını kapatırken çocuklardan biri cama vurarak "Bize izin vermediğiniz sürece içeri giremeyiz. Bizi içeri alın," dedi. Daha sonra gazeteci hızla uzaklaştı. Bu olay kara gözlü çocuklar fenomeninin en bilinen örneklerinden biri olarak kabul edilir. Battle'ın konuyla ilgili anlattığı hikayelerden biri de şöyleydi. Vermont'un ortasındaki karlı bir kasabada yaşlı bir çift kapılarının 3 kez sertçe çalındığını duydu. Kapıyı açtıklarında iki çocuk gördüler. Bir erkek, biri kızdı. "Anne ve babamız yakında buraya gelecekler. İçeri girebilir miyiz?" diye sordular. Çocuklar göz teması kurmuyor ve sadece kapının önünde dikiliyorlardı. Yaşlı çift tereddüt etse de bir süre sonra çocukları içeri aldılar. Çocuklar kanepeye yerleşirken yaşlı kadın sıcak kakao yaptı ve kocası çocuklarla konuşmaya çalıştı. Fakat soruları cevapsız kaldı. Karısı geri döndüğünde kedisinin korktuğunu ve çocuklara kızdığını fark etti. Çocuklar "Tuvaleti kullanabilir miyiz?" diye sordular. Karısı çocuklara dikkatlice bakınca gözlerinin yıldızsız bir evren kadar siyah olduğunu gördü. Onları banyoya yönlendirdi ve odaya döndüğünde yüzünü eliyle kapatan eşini gördü. "Gözlerini gördün mü?" diye sordu. Kocası daha sonra ona burun kanamasından kanla dolu elini gösterdi. Elektrik aniden kesildi ve ev çocukların gözleri kadar karanlık oldu. Karısı tuvalete yöneldi ve koridorun sonundaki çocukların "Anne babamız geldi" diyen sesini duydu. Çocuklar daha sonra kapıyı ardına kadar açık bırakarak evden çıktılar. Kadın caddenin sonunda iki adam olduğunu fark etti. Adamlar çok uzun ve zayıftı. Kadın el salladı ama herhangi bir karşılık alamadı. İki adam ve çocuklar daha sonra tek bir arabayla uzaklaştılar. Çocuklar gittikten kısa bir süre sonra elektrik geldi. Sonraki hafta boyunca evde garip olaylar oldu. 4 kediden 3'ü kayboldu ve 4.'sü kanlar içinde ölü bulundu.
Yaşlı kadının kocasının burnu kanamaya devam etti ve sonunda doktora gitti. Cilt kanserine yakalandığını öğrendi. Bu efsane okyanusları aşarak İngiltere'nin büyük topraklarına ulaştı ve 2014'te Daily Star, Staffordshire'deki Perili Pub'da siyah gözlü çocukların görüldüğüne dair 3 tane birinci sayfa haberi yazdı. Siyah gözlü çocukların uzaylılar, vampirler veya hayaletler olduğuna inanan hayalet avcıları bu iddia edilen görülmeleri çok ciddiye aldılar. Kara gözlü çocuklar hakkında birçok teori ortaya atıldı. Bazıları bu çocukların uzaylılar veya iblisler olduğuna inanırken diğerleri onların vampir benzeri varlıklar olduğunu düşünüyor. Paranormal araştırmacılar bu olayların dünya dışı varlıkların insanları test ettiği bir deney olduğunu öne sürüyor. Kara gözlü çocuklar fenomeni günümüzde de devam ediyor. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte bu çocuklarla karşılaştığını iddia eden kişilerin hikayeleri sosyal medyada ve forumlarda paylaşılıyor. Bu hikayeler insanların hala bu gizemli varlıklarla karşılaştığını ve korkutucu deneyimler yaşadığını gösteriyor. Siyah gözlü çocuklarla karşılaştın mı sorusuna cevap verenlerin birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ebu Dido Riyad. Ben kendim kışın saat 23'te nehir kenarında bir tanesiyle karşılaştım. 2002'de soğuk bir geceydi ve ay ışığı parlıyordu. Hatta onun normal bir çocuk olduğunu düşünerek konuştum. Ona o saatte orada olmasının iyi bir fikir olmadığını söyledim. Ne kadar aptalmışım. Bir paranormal yaratığa ürkütücü bir zamanda, ürkütücü bir yerde kalmamasını tavsiye ediyordum. Sonra çocuk bana baktı ve dedi ki, "Öyle mi?" Sonra bir şey arıyormuş gibi suya bakmaya devam etti. Bana baktığında gözlerindeki gizemi gördüm. Aramızda sadece 3 metre vardı. Dedikleri gibi korku veya ürkme hissetmedim ama bu çocukta bir sorun olduğunu hissettim. Ona daha fazla bir şey söyleme zahmetine girmedim ve yoluma devam ettim. Annemle babama olan biteni anlatana kadar bu karşılaşmanın ne kadar ciddi olduğunu fark etmemiştim. Cin olduğunu söylediler. Ama onlara pek inanmıyorum. Tek emin olduğum şey gördüğüm çocuğun %1 milyon insan olmadığıdır. Karen Cummings. Evet, Louisiana'da bataklıklara yakın bir yerde gözleri simsiyah bir çift çocuğa rastladım. 10 veya 12 yaşlarındaydılar. Kendime sürekli renkli kontak lens taktıklarını söylüyordum. Ama beni ürkütüyorlardı. Duyguları yok gibiydi. Asla gülümsemiyor veya kaşlarını çatmıyorlardı. Haritamı kontrol etmek için bir benzin istasyonunda durmuştum. Yanımdaki arkadaşım sabahın 2'sinde küçük çocukların etrafta dolaşmasına kimin izin verdiğini sorana kadar ne kadar geç olduğunu fark etmemiştim. Kapıları kilitledik ve olabildiğince çabuk yola koyulduk. Yemin ederim dikiz aynasına baktığımda o iki çocuk yolun ortasında durmuş bize bakıyorlardı. Jesse, evet, bunu söylediğim için eleştirilebilirim ama birine söylemeliyim. 9 yaşındayken odamdaydım. Bir şeyin saçımı taradığını ve çektiğini hissettim. Annem olduğunu düşündüm ve ona gitmesini söyledim. Baktığımda odanın karşısına hızla hareket eden bir gölge gördüm. Kapıda Victoria dönemine ait gecelik giymiş bir kız vardı. Teni yeşilimsiydi. Zifiri karanlık ama mor gözleri vardı. Ve ağzında bir sorun vardı. Güldü ve merdivenlerden aşağı koştu. Çığlık attım ve ağlamaya başladım. Annem aynı merdivenlerden yukarı çıktı ve bana hiçbir şey görmediğini söyledi. Erika Webb. Dürüst olmak gerekirse ne olduğunu bilmiyordum. Yatak odamdaydım ve dışarıda konuşmalar duydum. Yaptığım işi bırakıp bir saniye dinledim. Sonra duyduğum şey bu çocuğun sesiydi. Çok öfkeli bir sesle şöyle diyordu. "Hanımefendi, biraz su alabilir miyim?" Orada olduğumu veya kadın olduğumu nasıl biliyordu? Asla bilemeyeceğim. Sonra gidip oda arkadaşıma dışarıda kiminle konuştuğunu sordum. O dışarı çıkmamıştı ve mutfaktaydı. Neler olduğunu görmek için ön kapıyı açtım ve daha önce hiç görmediğim bu çocuk güzel düğmeli gömlek ve pantolonla elektrik direğinin yanında evin arkasında duruyordu. Büyük, tamamen siyah gözleriyle bana doğru baktı. Elini kaldırdı. "Merhaba," dedim. Oda arkadaşıma çıkmasını söylemek için içeri girdim. Döndüğümde ondan hiçbir iz yoktu. Sizce bu nedir? Kara gözlü çocuklar hala çözülmemiş ve korkutucu bir fenomen olarak kalmaya devam ediyor. Sizce bu çocuklar gerçekten var mı? Yoksa sadece bir şehir efsanesi mi? Belki de aramızda onları görmüş ama anlam verememiş birileri bile çıkabilir. Siz yine de tanımadığınız birini çocuk bile olsa içeri almayın. Siyah gözlü çocuklarla ilgili fikirlerini yorumlarda paylaşabilirsin. Bu tür içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kal.